Herkese selamlar, ben Mustafa. Bu videomuzda Mendix Marketplace'te yer alan Audit Trail modülünün nasıl kullanacağımızı göreceğiz. Evet, şimdi bir uygulama oluşturarak başlayabiliriz. Evet arkadaşlar, ben Mendix 10.13'te bir uygulama oluşturdum. Şimdi Audit Trail aracını Marketplace'ten indirip e, bunu nasıl konfigüre edeceğimize bakacağız. Öncesinde Audit Trail nedir? Hemen kısa bilgi vereyim. Yani log tutmadır. Bir kullanıcının hangi tarihte, hangi domain modelde ve hangi attribute'ü değiştirdiğini ve bir attribute'deki bir önceki değer neydi ve bir yeni değiştirilen değer nedir? Bunun gibi bilgilerin tutulduğu bir log aracıdır. Yani log tutma aracıdır. Şimdi Marketplace'e gidelim. Hemen buraya audit trail yazalım. OK. Şurada error göreceksiniz. Burada da sağ klik yapıp update widget dediğinizde hata gitmiş olacaktır. Evet. Öncelikle bir kendime bir şuradan şunu bir kaldırayım. Adına da şöyle student basit bir şey olsun. Buradan da nedir? Name. OK. School number. OK. Şöyle. Bir de nedir? Start date diyeyim. Yani şey çok önemli değil. Evet. Bu tamam. Şimdi buradan gelip Marketplace'te evet Audit Trail buraya eklenmiş. Şimdi buradan bir association, bir ilişki oluşturacağım. Marketplace Audit Trail log ve type'ını da reference set olarak değiştiriyorum. Tamamdır. Evet, bunu oluşturduktan sonra burada şurada private var. Buna geliyorum. Buradan şuradan şu ikisini alıp bunları copy diyorum ve kendi domain modelime yerleştiriyorum. Paste. Şimdi bunu da şöyle plus şöyle adına student diyeyim. Şimdi az sonra başka bir entity için de bir örnek yapacağız. O yüzden karışmaması için şuradan ne dedim? Student tamamdır. Şimdi bunları tek tek girip açıklamayı kaldırayım. Buradaki objeleri değiştiriyorum. Object'i değiştiriyorum. Ne yapacağım? Student'ı buraya ekleyeceğim. Diğerinde de aynısını yapıp şurada da evet. Şimdi daha sonra domain modeldeki student entity'me gidip buradan event handler diyor, new diyorum. Evet, buradan before commit buralar aynen kalıyor ve buradan bunu seçiyorum. Yani be co olanı. Yani before commit olanı seçiyorum. OK dedim. Bir tane daha oluşturuyorum. Bu sefer delete yani silme işleminin de logunu bana verecek. Buradan da diğerini seçiyorum. OK, OK. Tamam. Şunu bir kaldırayım şuradan. Tamamdır. Evet. Buraya gelip navigation'a buradan e, nedir? Logs diyeyim. Show page diyeyim. Buradan marketplace add trail use me example page ve log overview'u seçiyorum. Tamam. Bu işlemler bittikten sonra evet bir de kayıt oluşturmak için şöyle hemen hızlı bir şekilde sağ klik generate overpage deyip bu şekilde işlemi tamamlayalım. Buradan da buna navigation'a şöyle
student. Evet ama evet student page'i göstermedik. Overview page, student overview. Okey. Burası da tamam. Zannedersem tamam. Bir bakalım. Evet, şimdi uygulamam. Test edebilirim bir web diyelim. Şuradan students. Şurada logs'lar şu anda boş. Ee, Mustafa ya da numara vereyim. Tarihte atıyorum. Şöyle save diyelim. Şimdi logs'lara gelelim. Evet, yeni kaydım geliyor. Şu anda old value yok çünkü yeni kayıt olduğu için bu şekilde. Şimdi bir de bunu değiştirelim. Bunu da ismi değiştireyim. Hasan diyeyim. Hatta bir tane daha yeni ekleyelim. Mehmet diyelim. Atalım. Tarihleri şu şekilde save diyelim. Ve logs'lara gelelim. Evet gördüğünüz gibi şimdi şurada nedir? Şu artı işareti yeni kayıt. Bunlarda kayıtta düzenleme yapılmış. Evet. Nedir? Mustafa Hasan olmuş gibi. Bu da yeni kayıt. Şimdi bir tane kayıt sileyim. Bir de bunu görelim. Buradan da mesela şunu sileyim. Pardon. Evet, sildim. Logs dedim. Gördüğünüz burada bir tane bu da çarpı işaretiyle gösteriyor. Bu da bu kaydın silindiğini gösteriyor. Şimdi ama ben buradaki değişikliklerde tamam yeni kayıtta zaten hepsi geliyor ama ben yapılan değişikliklerde sadece değişeni görmek istiyorum. Onun için tekrar burada nedir? Add Trail modülüne gidip buradan use me'den configuration'dan include only change attributes yani sadece nedir? Değişiklik yapılan attributes'leri göster. Bunu false true olarak işaretliyorum. Evet. Şimdi tekrar run yapalım. Sayfamıza gidelim. Şimdi burada bir tane değişiklik yapalım. Mesela burada da sade tarihi değiştireyim. Save dedim. Logs dedim. Gördüğünüz gibi bana şimdi sadece tarihteki değişikliği gösterdi. Diğerlerini göstermedi. Diğerlerinde nasıldı? Hepsini gösteriyor. Değişiklik yapmasam da tüm entropikleri gösteriyordu. Zannedersem bu daha kullanışlı. Sadece yapılan değişiklikliği göstermek daha iyi olacaktır. Şurada şöyle bir şey de var. Evet, şurada bir search iconu var. Bunu tıkladığınızda bu şekilde export Excel CSV olarak alabiliyorsunuz bunların çıktılarını. Buradan e, bu şekilde tıklayıp da altta yine detayları görebiliyorsunuz. Şimdi bunu normalde şey olarak kullanacağız. Bunlar şimdi kullanıcının şey yaptığı şeyleri görmek istediğimiz için hani kullanıcı rollerini atamamız da gerekiyor. Burada mesela örnek veriyorum administrator'a gidip mesela modül için şuradan e, adı trade'i şu şekilde bunları yetkilendirerek kullanabilirsiniz. Yani daha doğrusu şifreli işlemlerinizde bu şekilde kullanacaksınız. Evet, şimdi bazı hatalar olacak. Şimdi hemen bunları düzeltelim, yetkileri ayarlayalım. En azından hangi kullanıcının şey yapmak, evet burada hangi kullanıcının hangi değişikliği yaptığını ya da hangi silme işlemini yaptığını görebilmek adına buna yine klasik bir verim ben. Şimdi domain modele gidelim. Burada da evet. Şunu da yapayım. Aslında domain modelden hepsini yapacağız. Şuraya gidelim. Şöyle access rules. Şunları şöyle bir işaretleyelim hemen. Read write. OK. Tamamdır. Şimdi tekrar run yapıyorum.
web dediğim. Evet, şimdi şifre işlemi gelecek. Yani bu sizde çıkmayabilir. Ben bundan önce başka bir projede çalıştığım için en son varsayım olarak bu şekilde geliyor bende. Admin dedim, bir dedim. Evet. Yani sizde böyle olmayacaktır. Benim bilgisayarımdan kaynaklı şu anda yaptığım işlerden kaynaklı. Buradan evet Stutunsa gideyim. Hatta şurada şunu da bir kaldıralım. Normalde şurada nedir? Şu log şeyinin durması çok mantıklı değil. Kafanız karışmasın. Evet. Şunu da şöyle tamamdır. Evet şimdi yine bir kayıt yapayım. Bu sefer bir isim verelim. Ali diyeyim. 45 tarih atalım bir tane. Save dedik. Logstar'a gelelim. Evet. Gördüğünüz gibi burada Ali'yi ekledik. Kim tarafından? By admin tarafından 3 attribute'ün değiştirildiğini yani yeni kayıt olduğu için 3 tanesinin değiştirildiğini bize söylüyor. Tekrar bu Ali'yi şöyle ne yapalım? Değiştirelim. Bunu da Yusuf yapayım. Save dedim. Logs dedim. Evet gördüğünüz gibi burada nedir? Bir düzenleme işareti var ve bu attribute'ün değiştiğini söylüyor ve bir tane attribute'ün değiştiğini söylüyor. Evet şimdi bir de şöyle şey yapalım. Burada bir tane de entity oluşturalım ve o entity'nin de e, nedir? Loglarını alalım. Şimdi bunu bir tane şey için yaptık. Aynısını zaten şöyle yapalım. School diyeyim. Yani çok şöyle name dedi mi? Çok teferruata girmeyeceğim. Evet bu şekilde şurada yetkileri ayarlayayım. Evet tamamdır. Şimdi yine bunları kopyalıyorum. Ctrl C dedim. Ctrl şöyle duplicate yapalım. Tamamdır. Bunun adını ne yapacağım? Bu sefer bunu school yapayım. Evet. Bunu da school yapalım. Okey. Şimdi ne yapacağız? Burada da buradaki entity'leri değiştireceğiz. Buradakini de değiştirelim. Burada school yapalım. Okey. Burada evet, şunu yanlış yazmışım zannedersem. Fazla T olmuş. Neyse çok önemli değil. Daha sonra buraya gelip school'a gelip yine aynı şekilde school bunu yapıyorum. İkincisini de buradan delete yapıp bunu da school yapıyorum. Evet. Şimdi oldu. Buradan da ama neyi unuttuk? Association'ı unuttuk. Buradan bu şekilde select tamamdır. Buradan security ayarlarından zannedersem burası evet zaten modüldeyiz zaten evet farklı bir modül yok. Bu da tamamdır. Şimdi şöyle bir yine generate over page yapayım. Okey. Şuradan hemen yetkilerine check all diyelim. Tamamdır. Buradan da navigation deyip buna da school diyelim. Show page. Evet. Yetkileri de tamamladık. Şimdi tekrar run yapıp hemen bir test edelim. Evet bu şekilde bir VWeb. Hemen şuradan admin bir dedim. Evet şimdi şöyle. School. Evet şimdi nedir? School ile ilgili herhangi bir şey yok. School diyorum. My school atıyorum. Save dediğim
Evet, bir yerde bir hata oldu. Muhtemelen yetkilendirmelerle ilgili oldu. Hemen bir bakalım. Buradan domain modelden, evet, burada association'ı zannedersem şuradan, evet, referans set olarak değiştirmedim. Şimdi tekrardan yapalım. Nedir? Atatürk Lisesi diyorum. Sevdim. Evet. Logs diyelim. Evet, gördüğünüz gibi okulda burada bu şekilde kayıt oldu. School diyeyim. Değiştirelim. Ne diyelim? Atıyorum. Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi. Sev dedim. Evet. Logstar'a gelelim. Gördüğünüz gibi değişiklik. Atatürk Lisesi Anadolu Lisesi oldu şeklinde. Tüm entry hangisine değişiklik yaparsanız yapın çalışacaktır. Şurada hemen şuradan bir değişiklik yapalım. Hatta şunu silelim. Sildim. Evet. Gördüğünüz gibi çarpı işareti ve bu kaydın silindiğini gösteriyor. Kaydı sildiğimiz için tüm entry gösteriyor. Tüm bu verilerin artık olmadığını da belirtiyor. Evet arkadaşlar, benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı video olmuştur. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere.